Merhaba, hoş geldiniz. Nihayet kavuştuk ve nefis bir tarifle geri döndüm. Umarım çok beğeneceksiniz ve çok kolay, çok ucuz. Sizin için bu tarifi büyük bir keyifle çektim. Sizleri çok özlemiştim. Hadi buyurun geçelim tarife. Şimdi güzelce yıkadığım bir su bardağı yeşil mercimeğimi kaynatmış olduğum suyumun içerisine atıyorum. Mercimekleri geçecek kadar su koydum. Önceden kaynattım ama bir 10-15 dakika kadar çok fazla dağılmasına müsaade etmeden, eritmeden güzelce mercimeğimizi yumuşatıyoruz ve kaynatıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi mercimeklerin bir 10-12 dakika kadar fokur fokur yüksek ateşte kaynadı. Altını katiyen kısmadım. Şimdi hemen suyunu dökelim ve işlemimize geçelim. Yıkayıp süzdüğümüz mercimeklerimizi hemen bir mutfak robotumuzun içine alıyoruz. Bu işlemi mutlaka mercimeklerimizi soğutarak yapıyoruz. Soğuk bir sudan geçirirseniz daha iyi olur. Mercimeklerimizin üzerine şöyle 4'e böldüğüm bir orta boy soğanı, 2 diş de sarımsağımı koyuyorum. Sarımsaklarım benim minik ama mutlaka koyun bir tane de olsa çünkü muazzam bir lezzet veriyor. Şimdi bir adet yumurtamı koyuyorum. Bütün baharatlarım bunlar. Şöyle göstermek istiyorum. Kırmızı toz biber, kimyon, çok azıcık kekik ve tuz. Benim tuzum, ben her zaman kaya tuzu kullandığım için bu aşamada koyuyorum. Dönerken mutlaka onu çok güzel de öğütmüş oluyor. Şimdi 2 yemek kaşığı kadar galeta unum var. 1 yemek kaşığı da normal unum var. Bunların hepsini şimdi rondodan geçireceğim. Bir harç haline getireceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel karışım hazır oldu, birbirine geçti. Şimdi hemen bir karıştırma kabına alalım. Daha doğrusu şekil vereceğiz. Hazırdır köftemiz. Şimdi gördüğünüz gibi gayet kıvamlı, güzel bir hamur elde ettim. Birazcık şöyle elimle de çok hafiften yoğuruyorum. Aslında her şey yoğruldu, birbirine girdi. Şimdi minik parçalar alıyorum. Bu tamamen zevke bağlı olarak büyüklükleri. Elimde yuvarlıyorum, toplar haline getiriyorum. Top köfteler yapıp hemen yanda kabıma koyuyorum. Çok leziz, mis kokulu bir köfte. Yapılışı da kolay. Özellikle de Ramazan'a çok yakışacağını tahmin ediyorum. Biz severek yiyoruz. Umarım siz de beğenirsiniz. Evet, köftelerim hazır. Gördüğünüz gibi gayet de bereketli oldular. Şimdi köftelerim kenarda biraz dinlensin. Baharatlarıyla iyice lezzetlensin. Bu arada da biz de sosunu hazırlayalım. Ufak bir sahanıma 1 yemek kaşığından biraz fazla olarak tereyağını koydum ve eritiyorum. Lezzetli, bu köftelerin lezzetine daha da lezzet katacak, bütünleşecek güzel bir sos hazırlayacağız hemen şimdi. Tereyağım güzelce eriyor. Tereyağım güzelce eridi. Çok cozurdatmadan hemen dolu dolu 1 yemek kaşığı kadar domates salçamı tavama alıyorum. Biraz şu salçamı tereyağıyla güzelce kavurup hem o çiğ kokusunu yok edeceğiz hem de tereyağıyla daha lezzetlendirmeye çalışacağız. Şimdi bu raddede biraz ocağımın altını kısıyorum ve hemen bir diş sarımsağımı sosuma ilave ediyorum. Her şeye sarımsak koyuyorsunuz, koymayın demeyin. Bir sarımsaksız yapın, bir de sarımsak koyun. Bakın aradaki lezzet farkına. Ve bu sosa da gerçekten sarımsak çok yakışıyor.
Şimdi sıra geldi baharatlarımızı ilave etmeye. Dolu dolu 1 çay kaşığı kadar kırmızı toz biberim var. Hemen şöyle 1 çay kaşığı da sumağım var. Sumak hem lezzet katacak, ekşilik verecek hem de bir tatlılık katacak ama bu safhada ben çok azıcık da toz şeker ilavesi yapacağım. Evet, sadece 1 çay kaşığından biraz fazla toz şekerimi de ilave ettim. Burada olmalıydınız, bu kokuyu duymalıydınız. Nasıl güzel bir koku oluştu. Şimdi yarım su bardağı kadar da suyum var, içme suyum. Bunu ilave ettim. Sosumun altı kısık, kısık ateşte şimdi salçayı iyice açıp içten içe fokurdamadan kaynatıp birazcık yoğunlaştıracağız. Ve sosumuz hazır olmuş olacak. Derin bir wok tavama hafiften yağ koydum. Dibini biraz geçti. Derin yağa yakın ama çok derin yağ değil ve yağımı güzelce ısıttım. Şimdi köftelerimi hemen bu yağımın içerisine atıyorum. Güzelce şöyle bir kızartacağım. Mercimeklerimiz zaten işlemden geçti, haşlandı. Unu ve içindeki soğanının birazcık pişmesi yeterli ama her şeyden önce kızarıp lezzetlenmesi çok önemli. Çok basit görüyorsunuz. Hemen şipşakta hazırlanıyor. Şöyle köftelerimi bakın hemen gayet güzel de pişmeye başladılar. Sanki İsveç köftesi gibi biliyorsunuz. Meşhur İsveç köftesi. Zaten ondan esinlenerek bu köfteyi ben genelde yapıyorum. Aklıma gelip yaptı. Ama bir de mercimekliyle deneyin bu İsveç köftesini. Bakın nasıl lezzetli oluyor, nasıl tatlı oluyor görmelisiniz. Evet, köftelerimi güzelce yayıyorum. Hepsini bir anda atıyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş atmamın sebebi o. Yavaş yavaş atıyorum ki birbirine yapışmadan gördüğünüz gibi yayılarak, pişerek kızarmaya başlaması. Bu şekilde olunca üst üste olması hiç problem değil. Bakın gayet güzel. Hemen birkaç dakikada da kızarmış olacak. Birazcık pişsin, görüşelim. Bakın çok güzel, çok kolay da pişiyor. Hiç birbirine yapışma, çatlama, patlama da yapmıyor. Sanki lokma gibi. İzmir'in meşhur lokma tatlısı vardır biliyorsunuz. Ona da benzedi görüntüsü. Gayet güzel kızartmaya devam ediyorum. Bir 2-3 dakika daha kızarttıktan sonra servise geçebiliriz artık. Evet, köftelerim nar gibi kızardılar. Son 1-2 kere şöyle döndürüyorum hemen. Ve yavaş yavaş almaya başlıyorum artık. Pişmesi de kolay. Kızgın yağda ve yüksek ateşte olması gerekiyor. Ve köftelerimiz hazır. Hemen servis tabağımıza alıyoruz. Görüntüsü de çok güzel, lezzeti de. Hemen bunu yarın iftara denemenizi tavsiye ediyorum. Servis tabağımıza aldığımız köftelerin üzerine şöyle hemen homojen kıvamına getirdiğimiz, sulandırdığımız yoğurttan damlatırcasına sadece çok hafif bir lezzet versin, nem versin diye. Onun üzerine de bu hazırlamış olduğumuz güzel sosumuzdan bolca döküyoruz. Yeme de yanında yap. Mutfakta olmalısınız ve bu kokuyu duymalıydınız. Bayılacağınıza eminim. Eğer denerseniz siz de bana hak verirsiniz umarım. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Hepinizin ellerinize sağlık. Bir sonraki güzel tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bay bay.